Hepinize merhaba. Bugün sizlere YouTube için altyazı en kolay ve en hızlı nasıl oluşturursunuz ondan bahsedeceğim. Ama konuya değinmeden önce biraz altyazının öneminden bahsetmek istiyorum. Son zamanlarda altyazı konusuna oldukça kafayı takmıştım. Hatta birkaç farklı yöntem denedim. Bunları da ilerleyen bir başka videoda size yine anlatıyor olacağım. Ama şu anda size bu videoda sunacağım şey altyazının en kolay hazırlayabileceğiniz şeklini göstermek olacak. Neden altyazıya bu kadar önem verdiğimi gelirsek 2-3 tane belli başlı gerekçe sunacağım size. Birincisi tabii ki işitme engeli olan kişilere ulaşmanız için. Altyazınız olursa zaten işitme engeli olan kişilere direkt ulaşıyorsunuz. Hem belki hitap etmek isteyeceğiniz bir kesim olacaktır hem de onların belki sizin içeriklerinizden faydalanması onların için avantajlı olabilecek içerikler üretiyor olabilirsiniz. Doğal olarak altyazı sizin için vazgeçilmez bir şey olacaktır. Ya da izleyicilerinize yeni bir kitle katmış olursunuz bu sayede. Bir diğer önemli sebep, altyazılarınız olursa diğer dillerdeki insanlara da ulaşmış oluyorsunuz. Çünkü artık günümüz teknolojisiyle herhangi bir dilde altyazınız olması demek diğer dillere otomatik çeviri olanağı sağlıyor. Özellikle YouTube içinde. Ya da siz hazırlamış olduğunuz altyazıları yine Google Translate aracılığıyla farklı dillere çevirebiliyorsunuz. Böylece tek bir dilde altyazınız olsa da birçok dünya diline çevrilebiliyor. Son olarak da şundan bahsedeyim. Bildiğiniz gibi biz videoları attığımız zaman videonun içeriğiyle ilgili belli keywordler, ana kelimeler seçiyoruz. Bu hem izleyici toplayabilmek için veya bahsettiğimiz konunun aramalarda kolayca çıkabilmesi için. Çünkü fotoğrafların veya videoların search'te çıkabilmesi için neler anlattığını birkaç kelimeyle özetlememiz gerekiyor. Ama altyazınız olursa eğer Google gibi arama motorlarını veya YouTube'un kendi arama mekanizması da aynı şekilde videonuzda bir içerik aradığı zaman sizin oraya girdiğiniz sadece keywordlerle değil, altyazıda da belki hiç aklınıza gelmeyen birkaç kelime öbeği, kelime bütünüyle birlikte videonuzda daha kolay bir arama, bir indeksleme yapmış oluyor. Belki sizin keywordlere hiç girmediğiniz, aklınıza gelmeyen bir takım şeyleri orada yapay zeka arka planda sizin videoda aslında ne anlattığınızı, kimlere hitap edebileceğini daha iyi ölçümleyip daha iyi önerilerde bulunabiliyor arayan kişilere karşı. Bu sebeple altyazıların oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. Gelin size beraber şimdi bu altyazıları en kolay nasıl hazırlarız ona bakalım. Bu son yayınladığım videolardan birini demo olarak kullanacağım. Bu gördüğünüz eğer YouTube'da siz de içerik üretiyorsanız zaten bildiğiniz bir içeriktir. YouTube'da video yüklediğiniz zaman kanalınıza videonun işte detay özellikleri, edit penceresi ve subtitles, altyazı kısmı burada beliriyor. Şimdi benim bu altyazı hazırlamakta aslında ikinci bir araçtan yani Facebook'un içerik stüdyosundan yararlandım açıkçası. Çünkü bunu bulana kadar ben kendim kendi yaptığım konuşmaları tekste yani yazıya dökmek için çok uğraşıyordum. Bunu dediğim gibi text to speech speech to text dediğimiz bir takım motorlar aslında sizin o anda konuştuğunuzu otomatik yazıya çevirebiliyor. Ama atıyorum bu 5 dakikalık bir konuşma bile olsa eğer çok hızlı konuşuyorsanız, çok fazla içerik üretiyorsanız çok uzun bir metin haline geliyor. Bu metni hazırlamak da zor. Daha sonra editlemek de zor, düzenlemek de zor. Ben mesela bu videoda şimdi size noktalama işaretlerini eklemeden sunacağım. Videonuz %80 oranında anlaşılabilir hale gelecek. Ama tabii ki noktalama işaretleri olursa gerek Türkçe'de gerek diğer dillerde çok daha anlamlı cümlelere dönüşüyor. Ne yaptık? Videomu ilk önce ben YouTube'a yükledim. Bu en son yüklediğim videolardan biri. Şu anda bunda altyazı yok. Bakın Türkçe diye geçiyor. Başlık ve açıklama kısmı yayınlanmış ama altyazı kısmı boş. Aynı videoyu isterseniz buradan indirin yani YouTube'da varsa ya da siz zaten orijinali sizde olacağına göre
Aynı videoyu bir de Facebook'a yükledim. Buradan gönderi oluştur deyip bu adımları anlatmayacağım. Bunları zaten yaptığınızı varsayıyorum. Herhangi bir video yüklediniz. Facebook'un burada bize artısı şu oluyor. Yüklediğiniz herhangi bir videoyu Türkçe olarak tekste hemen çeviriyor. Otomatik yapıyor bunu. Bunun için ayrıca bir araç, bir başka programa ihtiyaç duymuyorsunuz. Videoyu indiriyorum. Evet, video indi. Şimdi buraya yükleyeceğim. Biraz önce gelmiş olduğum video seçeceğim. Android TV seçin. Evet, başka sayfadan genelde paylaşım için aynı bilgileri ulaşıyorum. Aynı bilgileri için burada kullanıyorum. Başladık nedir? Facebook. Başka olsa da Facebook'a yüklüyorum. Arka kelimeleri fotoğrafı biraz daha zor buldum. Burada şu an arka kelimeleri kullanıyorum. Kontrol edelim. Gittim Facebook'a yapıştırdım. Bunun için aslında arada bir ama Facebook'a aldım ya. Bir araştırdım. Android TV. Bekledim. Bir araştırdım. TCL bakmam. TCL indir. Oldu özür diliyorum. Şöyle başlamak kesebilir. TCL indir. Hiç bir böyle. Tamam, başka bunlar. Daha sonra bir seçmemiz istiyor. Şöyle isimlerden bir seçelim. Altyazılar ve açıklamalar. Bakın otomatik oluştur dediğim anda zaten oluşturacak. Yükleme bitti zaten %100. Otomatik oluştur diyorum. Burada oluşturmaya başladı altyazıyı. İsterseniz altyazıyı kendiniz de ekleyebiliyorsunuz veya açıklamalı altyazı kendin de yazabiliyorsun. Bu biraz uzun sürüyor. Dediğim gibi videoyu dinleyip o sırada birebir klavyeniz çok hızlıysa yani yazma hızınız yazabilirsiniz. Anketler, ben oluşturmayacağım. Özel anketler oluşturmayacağım. Bunlar yok. Gelelim. Şimdi yayınlanabilir. Oynama listesi seçsem Android Smart TV olabilir. Olmaçlı. Kullanıcı yolu olabilir. Evet, yayınlandı. Yeni anda şu anda yeni açacağım olarak. İşlem sürebilir ama. Kendi güzel bir bakım hazır var. Altyazı hazır olduğunda bakın şöyle bir şey görüyorsunuz. Facebook'a bir video yüklediğinizde otomatik oluştur veya isterseniz gözden geçir düzenle deyip harfleri düzeltebiliyorsunuz. Ben onu yapmayacağım. Tek tek üzerine uğraşmak istemiyorum açıkçası. Bunun yerine şöyle bir şey yapıyorum. Asıl püf nokta şimdi geliyor yavaş yavaş. Bunu kaydet dedim, çıktım. Herhangi bir değişiklik yapmadım aslında. Evet. Videom artık hazır. Burada yayınlanmaya başladı. Şu anda. Şuradan hemen bir altyazıya bakıyorum. Bakın altyazılar kapalı diyor. İlk önce altyazıları açtım. Bu görmüş olduğunuz TV zaten açılışını özellikle sizinle birlikte yaptım. Bir Android TV, markası TCL, TCL diye geçiyor. Modeli de 55 inç C715 4K QLED TV. QLED 4K özelliği olduğu söyleniyor. Akıllı TV, smart. Aynı zamanda bir Android TV. Benim bu televizyonu seçmiş olmamdaki temel neden... Şimdi önemli olan bu altyazıyı nasıl indireceğiz? İşin en büyük püf noktası burada. Bakın şu anda burada altyazı dosyası hazır fakat benim bunu bir şekilde almam lazım. İlk önce kullandığınız browser Chrome'sa F12'ye basıyorsunuz. F12'de size debugging özellikleri olan şu pencere açılıyor. Burada bakın yukarıda network seçmeyi unutmayın. Sonra SRT dosyası. Eğer eskiden beri böyle film merakınız varsa altyazı dosyalarının uzantısının SRT olduğunu bilirsiniz. Aynı sayfayı bir kere daha refresh ediyorum. Açıkken yapınca kabul etmiyor. Bakın SRT'yi de seçtim. Şimdi sayfayı yeniledim tekrar. Refresh ettim, yükleniyor. Oynatmaya başladım. Henüz altyazı, bakın altyazı bilgisi şimdi geldi. Hepinize merhaba. Şimdi durdurabilirim. Bakın şurada altyazı bilgisi geldi. Bu SRT dosyası. Benim burada konuştuğum bütün yazılar, harfler burada bu dosyanın içinde var. Şimdi bu trik şuradan geliyor. Facebook size bu altyazı dosyasını direkt indirme olanağı tanımıyor. Yani şuradan tıklayabilirsem ayarlardan, evet. Altyazıyı indir deyip indireceğiniz bir menü yok. Bu numarayı o yüzden çekiyoruz. Burada bakın altyazı dosyası belirdi. SRT. Sağ tuşa tıklıyorum. Copy link adres diyorum. Yani sadece şu dosyanın linkini aldım. Burada bir link var. Bunu aldım.
Bunu ben açıkçası Chrome'da çalıştıramadım. Bir başka püf noktası da burası. Aynı dosyayı buraya yapıştırıp indir dediğim zaman artık bu bir SRT dosyası indirmesi lazım. Bu şekilde indiriyor. Fakat gördüğünüz gibi bir takım harfler bozuk, işte karakterler kaymış durumda falan. Bu eğer siz Chrome'da yapabiliyorsanız yapın. Ama ben açıkçası Explorer'da daha kolay ilerledim. Explorer'ı açıyorum. Herhangi bir sayfa yüklemesine ihtiyacım yok. Buraya biraz önceki linki yapıştırıyorum ve Enter'a basıyorum. Otomatik olarak bana bir SRT dosyasını indirmek isteyip istemediğimi soruyor. Ben bunu kaydet diyeceğim. Save as. Nereye kaydetmek istiyorum? Benim bu tür dosyaları kaydettiğim, videoları kaydettiğim bir yer var. Buraya diyorum ki dosya adına SRT kalabilir ama o uzun kelimelerden kurtuluyorum. Kısaca Android TV yorum diyorum. Android TV yorum dedim. Kaydete bastım. Şimdi artık o klasöre kaydetti. Ben o klasörü açıyorum. Android TV yorum. Şöyle getireyim. Bakın burada artık text, yani biraz önce gördüğünüz o karışık yazılar gitmiş oldu. Bu durumdayken genellikle ben şunu yapıyorum. Çok fazla I dediğim için yazı içinde çok fazla şu edit'te bul ve değiştir, replace, bul değiştir özelliği var. Onu açarsanız bazen çok demiş oluyorum. Onu böyle çıkarıyor. Find next diyelim. E1, replace, replace, replace all. Evet, bunlar gitti. I'lar oluyor. Bunlar gitti. Oluyor bakalım. Gitti. M olabiliyor bazen. Bu da gitti. Tamam. Böylece kabaca bir düzeltmesini yapmış oldum bütün harflerin. Kaydediyorum ve çıkıyorum. Şimdi YouTube'a gidiyorum. Evet, YouTube'a o düzelttiğim dosyayı yükleyeceğim. Add diyorum. Upload file dosya yükleyerek güncelleyeceğim. With timing zaten without seçtirmiyor bana. Zamanlamalı bir dosyam var mı? Var. Android TV yorum geldi. Bakalım şöyle bir kabaca. Hepinize merhaba. Bugün size bir Android TV tanıtımı yapacağım. Hem de kullanıcı deneyimlerimden biraz bahsetmek istiyorum. Bu görmüş olduğunuz TV zaten açılışını özellikle sizinle birlikte yaptım. Bir Android TV, markası TCL, TCL diye. Bu tabii aslında TC değil, TLC. Burada TLC işte büyük harf yazabilirsiniz. Noktalama işaretleri vesaire her türlü düzeltmeyi burada yapabilirsiniz. Ben daha fazla düzeltme yapmayacağım. Siz istiyorsanız böyle kare kare bütün yazıyı dinleyerek, videoyu dinleyerek düzeltme yapabilirsiniz. Çok da iyi olur. Ben bu şekilde yayınlıyorum. Şimdi size hemen bir pratik bir şey daha göstereyim. Bakın Türkçesini yayınladınız. Aslında artık şu anda videonuzu izleyen kişiler. Örneğin burada açtım. Hepinize merhaba. Bugün size bir Android TV tanıtımı yapacağım. Hem de kullanıcı deneyimlerimden biraz. İsteyen kişi burada kendi altyazısını, kendi dilinde seçebiliyor. Turkish, Auto Translate dediğim anda hangi dile translate edeceğim? İngilizce. Artık sizin çeviri bile yapmanıza gerek yok aslında. Bahsetmek istiyorum. Bu görmüş olduğunuz TV zaten açılışını özellikle sizinle birlikte yaptım. Bir Android TV, markası TCL, TCL diye geçiyor. Modeli de 55 inç C715 4K QLED TV. QLED 4K özelliği olduğu söyleniyor. Akıllı TV, smart. Aynı zamanda bir Android TV. Benim bu televizyonu... Birkaç tane böyle hatalı yazı olsa da geneli doğru. Ben yine de böyle otomatik çeviri yapabildiği halde kendim de bir çeviri eklemek istiyorum. O da dediğim gibi aramalarda vesaire çıksın istediğim için. Gidiyorum. Buradan nasıl bir altyazı ekleyeceksin? İngilizce. İngilizce title ve description da ekleyeceğim. Onu da göstereyim.
Bakın şu benim orijinal dildeki açıklamam. Bu da İngilizce. Burayı biraz manuel yapıyorum. Aslında şöyle bir ekstra program var ama o ücretli bir uygulama. Buradan kopyasını aldım. Hemen bir Google Translate açıyorum. Translate Google. Buraya yapıştırdık yazımızı. Hangi dilden çevireceğiz? Türkçe. Türkçeyi seçtim. Hangi dile? İngilizce. My Reviews on Android TV diye geçti. Bunun kopyasını alıyorum. Tekrar YouTube'a dönüyorum. İngilizce başlığımı yapıştırdım. Türkçe açıklamayı da alıyorum buradan. Türkçe açıklama. Gittim Google Translate'e gene yapıştırdım. Gelen çeviriyi isterseniz okuyup düzeltebilirsiniz, değiştirebilirsiniz. Bazen birebir çeviri veya Translate'in çevirisi çok iyi olmayabiliyor. Ama genellikle işin ana fikrini verecek şekilde oluyor. Publish dedim. Artık bakın İngilizce başlığım yer aldı. Şimdi bir de altyazı ihtiyacım var. Şu üstteki İngilizce. Altyazıya geçiyorum. Add dedim. Burada eğer elinizde varsa İngilizce altyazıyı yükleyebiliyorsunuz. Ya da Auto Translate diyorum. Auto Translate dediğim anda biraz önce yazdığım Türkçe yazının birebir İngilizcesi geldi. Hepinize merhaba. Bugün size bir Android TV tanıtımı yapacağım. Hem de kullanıcı deneyimlerimden biraz bahsetmek istiyorum. Bu görmüş olduğunuz TV zaten açık. Hani ana fikri veriyor. Yer yer dediğim gibi hatalar olabiliyor ama temel olarak güzel. Bu şekliyle yayınla dedim. Çok düzeltmeye gitmiyorum. Böylelikle bakın hem Türkçe hem İngilizce altyazılarım olmuş oldu. Buradan sonra şöyle bir şey daha yapacağım. Biraz önce bir TCL düzeltmesi yapmıştım. Artık altyazılarımı buradan indirebiliyorum. Download diyorum. Ne şekilde? Yine SRT formatında insin diyorum. SRT formatında ilk altyazım indi. İlk önce bunu gidip alıyorum olduğu klasörden. Olduğu klasörden kestim. Bir önceki düzenlemeleri yaptığım klasöre yapıştırdım. Captions. Şuna Android TV yorum aynı başlığa atıyorum. Fakat bu sefer devamına şunu yazıyorum. Nokta tr alt çizgi tr. Bunun neden olduğunu birazdan anlatacağım. Bu şimdi YouTube'dan indirdiğim Türkçe altyazım. Aslında zaten şunu yüklemiştim. İçinde çok ufak bir değişiklik yaptığım için onu da indirdim. Şimdi de İngilizcesini indiriyorum. Otomatik çevrilmiş olan İngilizcesi. Artık elimde İngilizce altyazılarım var. Gittim yine onu da aynı klasörden aldım. İndirdiğim Downloads klasöründen. Buraya yapıştırıyorum. Aynı başlığı bu sefer kopyaladım. Bunu attım fakat burada tabii değişikliği şöyle oluyor. EN US şeklinde İngilizce olduğu için şu iki tane dosyam oluşmuş oldu. Bakın biri TR, biri EN US. Bu formatta yaptım çünkü göreceksiniz Facebook bu formatta kabul ediyor. Ben şimdi aynı altyazıları bir de buraya eklemek istiyorum. Gönderiyi düzenle dedim. Videomun olduğu gönderi. Altyazılara geldim. Bakın burada otomatik oluşturduğu altyazı var. Bunu siliyorum. Çünkü bunun içinde işte dediğim, dediğim bir takım şeyler vardı. Onları tekrar düzeltmekle uğraşmayacağım. Zaten düzelmiş halini yükleyeceğim. Altyazıları sildi. Artık yükle diyorum. 2 tane dosyam var. Dosyanın Türkçe mi İngilizce mi olduğunu işte bu formattan anlıyor. TR olanlar. Yani SRT'den önce nokta, EN alt çizgi US veya TR alt çizgi TR demeniz gerekiyor. Şimdi Android TV yorum TR diye seçtim bunu. Yüklediğiniz zaman bunun otomatik olarak bakın Türkçe yüklendi diye geldi. Bir daha yükle diyorum. Bu sefer İngilizcesini yüklüyorum. İngilizcesini yükle dedim. O da geldi. Size örnek olması için bir de bilerek yanlış bir dosyayı yükleyeceğim. Nasıl gözüktüğünü göstereyim. Bakın Android yorum TV içinde TR ya da EN geçmiyor. Şu formatı istiyor. Yani SRT'den önce nokta TR alt çizgi TR. Buna dikkat edin. Yani dosya adınız şöyle yazayım şuraya. Dosya adı noktadan sonra TR alt çizgi TR nokta SRT.
Türkçe altyazıysa böyle, İngilizce altyazıysa da EN alt çizgi US yazarsanız bunu yüklediğinizde İngilizce veya Türkçe olduğunu buradan anlayın. Ben şimdi ikisinin de olmadığı dosyayı seçiyorum. Bakın TV yorum SRT. Üzerine ne TR yazıyor ne İngilizce yazıyor. Yükle diyorum. Bakın ne diyor. Yüklediğiniz dosya yanlış bir dosya adıyla yüklendi. Formatının bu şekilde olması lazım. File name EN-US SRT. Yani bu bilgiyi de ben kendim uydurmadım ya da internetten bulmadım. Bu şekilde sizi uyarıyor. Ben şimdi iki dosyamı da yüklemiş oldum. Artık kaydet diyorum. Benim videom artık Facebook'taki videomda, şöyle videoya gelirsek, iki dilde birden gözüküyor. Facebook'ta YouTube'dan farklı olarak şöyle bir şey var, onu da söyleyeyim. Şimdi ben burada YouTube'da hangi dilde altyazı görmek istediğimi seçebiliyordum. Şurada gördüğünüz gibi. Türkçe istiyorum, Auto Translate istiyorum gibi şeyler seçebiliyordum. Facebook'ta ise öyle değil. Facebook'ta İngilizce altyazıyı nasıl göreceğim derseniz, şu anda benim kullandığım Facebook, bakın menüler, sayfalar falan diyor ya, dili hangi dildeyse o dilde altyazı gösteriyor. Size seçme şansı bırakmıyor. Sadece altyazıyı açma kapama şansınız var. Eğer İngilizcesi burada nasıl gözüküyor diye merak ediyorsanız, gidip kullanıcı ayarlarınızdan, yani Facebook'taki normal ayarlarınızdan dilinizi İngilizce yapmanız gerekiyor. İngilizce yapmadığınız sürece Türkçe içeriği göremiyorsunuz. Bunu da püf noktası olarak tutun, çünkü yüklediğiniz video eğer Türkçe altyazı olduysa onu da görebilmek için sayfanızın dilini yine Türkçe olması gerekiyor. Genel olarak anlatacaklarım bu kadar. Derleyip toparlayıp anlatmaya çalıştım. Umarım çok kafanız karışmamıştır. Gerekirse videoyu durdurarak hangi adımda ne yaptığıma bakabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videoda yine görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.